Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz 2.3 milyar dolarlık ihracat başarımız olan Hindistan'a yapacağımız gemiler. Bu gemileri kim nasıl üretecek, bu ihale nasıl ortaya çıktı veya bize ne katacak? İncelemeye başlayalım. Bildiğiniz gibi Hindistan gelişmeye çalışan, gelişmekte bir ülke. Yaptıkları uzay araştırmaları, ekonomik yenilikler ve özellikle orduya olan yatırımları da bunun bir kanıtı. Uzun çağlardan beri ellerine alamadıkları o ipi tekrar tutma şansları var ve bunu da değerlendiriyorlar. Bu işin donanma ayağındaysa yeni gemilerinin yanına bu gemilerine güç verecek destek gemileri gerekli ve bunu da dışarıdan tedarikle karşılamak istediler. İsteklerinin açıklanması üzerine ise en iyi teklifi veren Türk firması Thais oldu. Gerek üretim gerek de yaptıktan sonra verdikleri bakım desteğiyle hem bizim hem de onlar için güzel bir teklif verdiler. Sonuçsa toplam 2.3 milyar dolarlık 5 filo destek gemisi olacak. Şubat 2020 yılında imzalar atıldı ve birkaç ay içinde bizim firmamız tarafından Hindistan tersanelerinde üretilmeye başlanacak. Aslında ilk imzalar 2019 yılında atılmıştı. Ancak Hindistan'a karşı Pakistan'a verilen destek üzerine bir süre askıya alındı. Gerek Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin majör tedarikçisi olmamızdan, gerekse Hindistan tersanelerine erişim sağlayacak olmamızdan iki taraf için de biraz sıkıntılıydı. Cidden Hindistan tersaneleri çok yakın mesafelerde. Destek gemileri de nükleer denizaltıların yapıldığı yerlerin yakınında üretilecek. Yani istihbarat bakımından biraz sıkıntılı. Ama Hindistan dedi ki ben bunları göze alıyorum. Ya şu sıkıntıyı çözelim artık yapıma başlayalım. Devlete sunuldu, incelendi ve karara bağlandı. Sonuçsa 5 destek gemisi. Gelelim gemilerin özelliklerine. Yapılacak dev destek gemileri donanmalarının yakıt, yiyecek, su, cephane her ihtiyacını karşılayacak. Denizde kalma sürelerini de büyük ölçüde arttıracak. Her gemi 45.000 ton olmakla birlikte devasa boyutlarda olacak. Projeyi küçümsemeyelim. O yüzden gemiler nasıl olabilirden önce yapacak firmaya da bir göz gezdirmek isterim. Thais, büyük Türk tersanelerinin globale yükselme isteği üzerine kurulmuş bir firma. TCG Anadolu'yu, Bayraktar'ı, Dimdeg'i yapan tersaneler birleşti ve global piyasaya ciddi bir giriş yaptı. Sadece internet sitesine baktığımızda bile bu işin ne kadar büyük boyutlarda olduğunu görebiliyoruz. Hepsinin ayrı ayrı bilgi birikimiyle geniş yapım alanları ortaya çıkmış ve sırf projelerle bile site dolup taşmış. İşe de yaramış olmalı ki Hindistan'a bu gemileri yapacaklar. Gemilere dönersek haklarında pek bir şey bilmiyoruz. Tasarımı bile paylaşılmış değil. Ancak isterlerinden, bize yapılan Dimdek üzerinden ve diğer gemiler üzerinden çıkarımlar yapabiliriz. Belirtilenler 45.000 ton olduğu ve modern sınıfta bir FSV olacağı yönünde. FSV nedir? Bu tarzda Dimdek tarzında gemilerdir. Altında suyunu, yakıtını taşır, üstünde malzemesini, mühimmatını taşır. Bunun yanında da geniş mürettebatı sayesinde savaş gemilerinden üzerindeki helikopterlere kadar da neredeyse her araca belli oranda bakım yapabilir. Savaş gemilerinin denizde kalma sürelerinin 2 kat, 3 kat uzaması demek bu. Yani FSV'ler göz önünde olmasalar bile uzak mesafelerde iş yapan ülkeler için en gerekli gemilerden. Neler taşıyabilir konusundaysa 45.000 ton sınıfındaki başka bir gemiyle karşılaştıralım. Mesela Amerika'nın TAOE'leri. Modern olmasalar bile 45.000 ton sınıfındalar. 230 metre boya ve 32 metre genişliğe sahipler. Muhtemelen bizim yapacaklarımız da bu boyutlara yakın olacak. Dimdeg'in bile 22.000 ton olmasına rağmen 195 metre olacağını düşünürsek 230 metre abartı bir uzunluk değil ama küçük de değil. Amerikan gemileri bu boyutlarıyla 177.000 varil petrol, 2.150 ton mühimmat ve 750 ton da malzeme taşıyabilmekteler. Ortalama 8 savaş gemisinin tam ihtiyaçları. Ancak bu biraz eski teknoloji ve Amerikan gemileri uzun mesafeler gittiklerinden aynı şey destek gemisi için de geçerli. Kendi ihtiyaçları için de bu alandan birazcık kısması lazım. Bizim yapacaklarımızın bu boyutlarda uzun mesafe sınırlandırması bulunmayacağı için daha fazla malzeme bile taşıyabilirler. Genel olarak bu şekildeler. Evet dostlarım, şimdilik verilen bilgiler 2 satırla sınırlı olduğu için kendi bilgilerim ışığında bir şeyler paylaşmak istedim. Proje ortaya çıktığında tam detaylı incelemesini de hep birlikte yaparız. 2.3 milyar dolarlık başarısından dolayı Thais'i kutlayarak videoyu bitiriyorum. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum, görüşmek üzere.